that you're my one and only. You're my one and only. Know that I would never. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Hatice. Hemen konuya geçiyorum. Muyung'u Yunan restoranına götüreceğim. Biliyorsunuz Yunanlara karşı Muyung'un bir şeyi var. Birileri çalmaya çalışıyor da. Mısır, Yunan, ya herkes olur. Mısır, Yunan, Türkiye'nin zaten. Bakalım nasıl olacak, o zaman gidelim. Aşkım? Senden önce başladım videoya. Çok heyecanlıyım, çok acıktım diye. Aşkım aç mısın? Evet. Ben de çok açım. Şimdi çok güzel bir restorana gidiyoruz. Gidince göreceksin. Bence sen de seveceksin. Bakalım. Pahalı değildir. Umarım. Yok hayır, pahalı bir lokanta değil. Güzel bir lokanta, lezzetli, damak zevkimize uygun. Nerede? Üst katta, ikinci katta. Burası? Bu şarkı ne? Evet. Bir dakika. Onu gördüm. Neyi gördün? Bayrağı mı gördün? Yukarı çıkarken görmedin mi? Gerçi ikinci katta olduğu için. Nazar boncuğu var. O Yunan'da mı var? Hayır, o Türkiye özel. Niye yaptın? Şimdiden bir şey çağırmayı... Bugün Yunan yemeği yiyeceğiz. Menüye bakalım ilk önce. Korea tiki salad. Tacos. Dolma dakia mı? Dolma dakia mı? Bildiğim dolma değil mi? Evet. Bizdeki de o. Zaten dolma da Türkçe. Doldurmaktan gelmiş dolma. Bari Türkiye'den gelen yemek deseydi. Bu şey gibi sanki. Kimchi'nin Japonya'da kimchi suki gibi bir şey. Anya? Shigemchi pie. Böyle Ya. Musaka. Misaka, bizde de misaka. Var mı? O kimin yemeği? Hangi yemek? Yunan yemek mi? Türkiye yemek mi? Tam böyle kesin diyemem ama bizim misaka yemeğimiz var. Bir araştıralım bir dakika. Şey, ChatGPT'ye soracağım. Musaka kimin yemeği? Osmanlı yemekmiş. oradan geliyor kökeni zaten. O yüzden Türkiye'de yiyormuş, Yunan'da yiyormuş, Afrika'da da yemiş, Orta Doğu'da da yemiş. Osmanlı zamanında Arapça kökeni de musakka, yani kat kat döşemek anlamına geliyormuş. Onlar da kendi şeyleriyle yapmış. Bir şey diyeceğim. Osman hangi ülke? Türkiye ülke değil mi? Yani kökü öyle. Subulaki. Bunu duydum. Subulaki. Biliyor musun? Bilmiyorum. O zaman bu Yunan yemek, tamam. Hıriyam diye duydum mu? Hıriyam. O zaman bu Yunan yemeği. Bir dakika. Baklava diye yazıyor. Arkadaşlar şimdi orada bir duralım, tamam mı? Ya en azından baklava kia diye yazsaydı. Aşkım belki de onu bilerek yazdı. Gerçek halini yazdı. Belki insanlar söyledi, dedi ki bu böyle böyle. Yunanlıların başkanı bile bunu kabul etmiş. Diyor ki işte Türk tatlısıdır diyor ama bazı insanlar demek ki kabul etmiyor yani. Baklavanın Yunan ismi yok muydu o baklavanın? Baklava ki. Niye öyle yazmadı? Tamam, onu bilerek yazmış galiba. Biliyorlar yazmışlar bence. Yani bizim kendi Türkçemiz gibi yazmış işte. Ama burada Türkiye yemeği diye yazsaydı. Yani yanına not düşseydi. Çünkü Yunan lokantada Yunan yemeği yiyorlar insanlar. Bu Yunan yemek diyecek. Kore lokantada mesela açıklamada bu Japonya'dan gelen bir şey diye yazsa anlarım. Anlarlar. Yazmıyor. Greek yogurtu. Ya ama bunu ben de katlanamıyorum gerçekten yani.
yani. Ben şimdi buradan yoğurt kattı. Eğer Türkiye ile aynıysa ben bunu kabul edemem. Şöyle bir şey var. Mesela hani bazı yemekler vardır ya, Kore, Çin, Japonya falan bunlar yakın ülke birbirlerine. Zamanında tabii ki hep birlikte yaşadığı zamanlarda olmuştur. Osmanlı zamanında Osmanlı bir sürü yere böyle. O yüzden oradaki insanlar da bilip sonra kendi yerlerinde de kendi şekilleriyle yapmış olabilirler yemekleri. Yani bu konuda böyle çok işte çok benziyor falan gibisinden değil de bizim gerçekten aynısını aldıklarında benim sinirim bozuluyor. Yani bunu hiçbir ülkenin insanı bence kabul etmez ya. Ama bir şey diyeceğim. Osman ne ülkeydi? Türkiye. Tamam. İsim bile aynı olmak biraz şey geliyor bana. O doğru. Biz de sıkıntı yapıyoruz onda zaten. Dolma Türkçe. En azından dolmayı Yunanca'ya çevirip koysaydı. Tam işte ki var onlarda. Hayır, dolma kelime. Dolma gibi doğru. Dolma diye anlamı vardır Yunanca'da. Bizde onun şakası var. Her şeye ki koymuşlar ya. Her şeye ki var ya. Niye Yunan yoğurdudan Yunan yoğurt ki yazmadı? Türkler olarak yemeklerimize ve kültürümüze biraz fazla sahip çıkıyoruz. O yüzden bu konuda biraz katıyız. Bizim yemeğimiz o. Orada bitmiştir diyoruz. Şöyle örnek vereceğim. Kore'de jjajangmyeon diye yemek var. Ne? Asıl olanı Çin yemek olduğunu herkes biliyor. Anladın mı? Onun asıl yemeği Çin yemeği ama Kore tarzında değişmiş diye biliyoruz. Bunu bilmek güzel. En azından başka yemeği Kore yemek demiyoruz. Ne düşünüyorsun? Özlemişsindir Türk yemeklerini. Türk yemek mi? Aynı mıdır? Bilmiyorum, bakacağız ya. İlla ki kendilerine göre uyarlamışlardır. Ben biraz senin tepkini görmek için geldim buraya. Biliyorsun sen biraz şeysin, Yunan şeylerine karşı böyle bir olaylar var. Videolardan biliyorsun çok meşhur oldu dünyada. Aslında benim içimden söylüyorum. Evet, gerçekten yani hiç Ben Türk olsaydım böyle hissederdim diye söyledim. Kore ile Japonya'yı düşün. evet. Japonya öyle yapsa ben öyle derdim. Kültür benzerliklerinde hiçbir sıkıntı yok. Ben her kültüre benzese de benzemese de saygı duyuyorum. Ki zaten yakın olduğu için yemek kültürü de benzeyebilir. Çok normal. Şey gibi düşün. Kore'deki manduyla Çin'deki mandu gibi. Ha, böyle Ama benzerlik. biliyoruz. Evet. Çin'den geldiğini biliyoruz. Evet. evet. Yani ama farkı var. O yüzden mesela bizde olan yemek çok benzer bir şekilde onlarda da olabilir ama onlar farklı bir şeyle yapıyorlardı gibi. O yüzden böyle çok katı değilim ama bazı konularda yani orada bir durun, o bizim demek istiyorum. Dolmadı, baklavadı. Bu arada gerçekten çok acıktım. Dolmayı çok merak ediyorum, dolmayı çok özledim. 브릭 샐러드인데요. 위에 올라가는 치즈 저희가 직접 만든 팔타예요. 살짝 부셔서 같이 섞어 드실 말씀입니다. 맛있게 드세요. O 맛있다. çoban salatası işte bu. 맛있는 것 같은데. 도마테스, 살라탈레, burada kullanıyor. Zeytin. Tabii ki. Ama kesmemiş. Biraz. Evet. Biz daha küçük doğruyoruz. Deniyoruz. 이거는 그 포도잎 요리인데요. 네. 속은 그 양념해서 싸줘가지고 이렇게 통째로 드시면 됩니다. 그레이스 스타일 시원하고를 여기에 바르시고 위에 무화과 조리고에 올려 드실 말씀입니다. Bak mesela onlar şey yiyormuş. Ekmek, yoğurt ve reçelle yiyorlar. Demek ki. Kuzu eti. Bu da yoğurt. 빵이랑
ekmek, incir, yoğurt. Güzel kokuyor. Bebek yoğurt yiyoruz. Bu Türkiye yoğurt. Bebek yoğurdunun özellik ne? Normal yoğurt. Biraz daha böyle şey gibi, kremamsı gibi geldi. Aa, evet, biraz. Şimdi onları tarzıyla yiyeceğim. Köy ekmek, yoğurt, İncir reçeli. incir reçeli. Değişik güçlü. Benim seveceğim tarz değil. Ben reçel zaten çok sevmiyorum. Bu ekmek yedim. Annen yaptı. Köyde. Evet. Köy ekmeği. Adam geldi sordu dedi işte şey misiniz? Görünüş benziyor. Şey duydum. Yunanistan'a gidiyorsun. Aynıymış. Görünüş. Evet. Öyle mi? Koreli ve Japonca gibi. Ha, ben dolmayı deneyeceğim. Normal. Bir dakika. Yunan yoğurdu nasıldı? Güzel. Krema. Zaten bu hali seviyorum ben. Öyle bizde de var. Ekşi yoğurt var, sulu yoğurt. Ama ben üzülüyorum. Niye? Niye Türk yoğurdu diye hiç kimse bilmiyor. Buradaki marketlerde de böyle. Hatta Türkiye'nin yoğurdu tadı daha güzel. Taze. Anne? Bilmiyoruz. Zaten güzel. 네, 알겠습니다. 무사카 드릴게요. 이 요리는 무사카라고 하는데요. 그리스 요리 중에 특히 해외에서 가장 잘 알려져 있는 요리 중에 하나라고 보시면 되고요. 맨 밑에는 가지, 그다음에 이 감자하고 위에는 밑소스, 그다음에 베샤멜 소스. Bak bunun üstünde böyle sos var. Aa. Genellikle biz böyle şey alttaki kısmıyla yapıyoruz. Aslında biz de başamel sos yapıyoruz. Yanında Yunan'da yoğurduyla bandırabiliyormuş. lezzetli. Dolma. Güzel yapmışlar. Dolmadaki değil, dolma. 이거 먹어볼까? 무사카 deniyoruz. Oo, 좋아. Ay dolmayı çok özlemiştim. Çok iyi geldi. 이거 다 같이 먹으래. İçinde tarçın var. Bir şeyler farklı ama lezzetli. Buranın dolma biraz büyük. Evet, lütfen. Ama ben Türkiye tarzı daha severim. Çünkü bu yemek gibi yani. Aslında yemek gibi. Sen daha çok böyle ince sarılmış. Evet. aslında Böyle farklı. küçük küçük yiyebilecek şey. Lahana sarması Abi var bir ya. dakika bunu yemiştim. Ayşe halam da. Biri yapmıştı. Tamam, çavuş başındaki halam yapmıştı. Yani Halam Türk- halam çok yapıyor. Türkiye'de de öyle tarz var demek. Var var, tabii ki var. O zaman ben kabul edemem. Bu Türkiye mi? Tamam, musakayı Kabul etmemeye zaten o kadar şey ki, okey ki. salata da Greek tarzı tamam. Yoğurdu bu Türkiye'nin. Ekmek bu her yerde olan ekmek yani Yunan yemek değil. Ben bir şey düşündüm. Neden böyle Türk lokanta yok? Ne gibi? Salata gelmiyor, ekmek gelmiyor, dolma var. Biz çok gitmedik ki. Yok çünkü. Kebapçı var yani. Onu diyorsun, farklı yemeklerin olduğu. Doğru. Genellikle kebap var. Kebapçı var. Hatta Pakistanlı nerede? İranlı, Pakistanlı bunlar satıyor. Çünkü sarmayı bilmeyen Koreliler vardır. Var. Türkiye'deki salatayı hiç bilmeyen vardır. Böyle ekmek güzel olduğunu bilmeyen çok vardır. Ben bu ekmeği seviyorum. Ben de. Müzik aklıma geldi. Ve Kahvaltı lokantayı burada açalım. mantıklı. Ama söyleyeyim mi? Aşkım öyle bir şey atmış olsam burada ne kadar işler? Nereye gidiyorsun? Türk kahvaltısı. 그렇게 말한다고? Ve burada yoktur ya öyle. 근데 Kahvaltılıkları koyarız, kızartmalar yaparız. neden yok
biliyor musun? Aslında Koreliler meşgul. Meşgul yani hemen hızlı yiyorlar. Kahvaltı uzun zaman. Evet ya, çok zamanları yok. Hatta kahvaltı yapmadan işe gidiyorlar genelde. Ya. Ne yapalım? Eşimde kız kanı var arkadaşlar. 맛있어. Ekmek kanı. Salataya da. Salça kesilmiş olsaydı çok daha güzel olacaktı. Ben o yüzden Çok yemedim. Türkiye salatayı daha zannediyorum. Baklava. Biraz farklı gibi ya. Bana da öyle geldi. Aslında kahve de alacaktık ama molaya girdikleri için sipariş veremedik. O da çok benziyormuş diye duydum. Ve şimdi baklava deniyoruz. İçinde tarçın var sadece. Baklava değil. Bu farklı. Kendilerine özgü yapmışlar. Tarçın çok kullanıyorlar sanırım. Bunu Yunan yemek yapalım. Kötü bir yemek. Menüde baklava ya. İnsanlar yanlış anlayacak. Baklava bu değil. Yemekler güzeldi ama baklava ben yediğim en kötü baklava. Şöyle arkadaşlar, kıtır değil. İçindeki hamuru hiç hissetmiyorsunuz. Çok fazla tarçın var içinde. Çok ceviz var. Ben de beğendim. Ben daha iyi yaparım. Yapmıştık bu arada. Bunu ismini değiştirip Yunan yemek yapsın. Baklava değil ama. Kötü ya. Şimdi sana bir sorum var. Bu mutfağı Korelilere tavsiye eder misin? Şöyle bir şey. Türk lokantasına gidin. Bu fiyatta bunun yerine Türk lokantaya gidin. Bunların çok lokantasında denizin var, değil mi? Ama evet. Türk lokanta, Türk yemek daha güzel. Sarma satsın, çiğ köfte mesela. Çok güzel sulu yemeklerimiz, çorbalarımız da var aslında. 맞아. Onlardan da yapıyorsunuz. İskender kebap da var. Evet, mesela kelle paça falan Koreliler çok seviyor. Evet, güzelce yiyoruz. 오늘 다 합쳐서 74,500원 나왔습니다. 어느 나라 분이신지 Türkiye. 터키에서 오셨어요? 어제도 터키에 가면 오셨어요? Evet. 어느 도시에서 오셨어요? Ne? 도시. Aa, İstanbul. 이스탄불 가본 적이 있어요. 여기 좋았어요? 있다면 네, 좋았죠. 우리도 그리 가고 싶어요. 아 그래요? 네, 다음에 기회가 되시면 맛있었어요. 네, 고맙습니다. teşekkür ederim. 감사합니다. Çok naziklerdi ama. Evet yani ben insanın böyle değil ama yemek konusu hakkında Birazcık sertsin. doğru öğretsin. O zaman bugün çok büyük sürprizdi. Teşekkür ederim. Sana göstermek istedim. Ben de denemek istedim açıkçası. İlk defa denedim ben de. Ama yemek olarak güzel yer diyorum. Evet. Ama Güzel yemekleri. Türk biraz konu var, biraz olaylar var. O dışında iyiydi. Ben şunu fark ettim. Birazcık böyle tarçını kullanıyorlar yemeklerde ya. Yemeklerde farklılıklar var. Her ne kadar benzese bizim yemeğimiz olsa bile, mesela dolmadan bahsediyorum. Her millette vardır böyle benzeyen ama farklı tatlarda yemekler. O yüzden ben hepsine saygı duyuyorum kesinlikle. Korelilere söyle. Neyi? Yunan 음식 아닌 것도 있다고. Aslında dolma bizim arkadaşlar. Koreliler için söylemek istiyorum. Yoğurt, Dolma, yoğurt, baklava. Bunlar mesela bizim... Musaka Osmanlı. Evet. Söyle. Musaka Osman. Bunu izleyen Türk lokanta açmak isteyen varsa böyle lokanta da açın. Evet ya, gerçekten. Kebap tamam çok seviliyor ama böyle lokantayı denetsin yani Korelilere. Evet. Mercimek çorbası, Biz o reklam paça yaparız. çorbası. Gerçekten bedavadan yaparım ya. Yani gerçekten giderim canım şeklinde yerim yemeğimi, videoyu da çekerim, hikayeyi de atarım, her şeyi yaparım. Evet. Güzel hamur işi pastanesi açsın biri.
farklı bir ülkenin yemeğini denemeyeli uzun zaman olmuştu. Aralarında kendi yemeklerimizden de olduğu için karnım güzel doydu. Özlemiştim. Videomuz buraya kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize çok